Asya Hun Devleti. Tarihte Türk boylarının bilinen en eski yurdu Güney Sibirya'dır. Orta Asya'da büyük hanlıklar ve kağanlıklar bozkırda, Moğolistan yaylalarında ortaya çıktı. Atın evcilleştirilmesi ve demirin işlenmesiyle Orta Asya'da çok sayıda devlet kuruldu. Bozkır'da yaşam oldukça zordu. Bu yüzden Türkler savaşçı özelliğe sahipti. Dünyada Antarktika'dan sonra en soğuk bölge bozkırlardı. Orta Asya, etrafı çöllerle çevrili, yüksek dağların olduğu bir coğrafyaydı. Kuzeyde Baykal Gölü, güneyde Hindistan, batıda Aral Gölü ve doğuda Gobi Çölü ve güneydoğuda Çin'le çevriliydi. Türkler, Sibirya'dan Altay dağlarını aşarak Tabakatay bozkırlarına ve Kazakistan'a, Çin'in Kansa-Ordos bölgesine ve Altay Sıra dağlarından geçerek Moğolistan bölgesine göç etmişlerdir. Bölgeyi kuzey ve güney olarak ikiye bölen Hangay Dağları'nın ortasında Ötügen şehri bulunur. Türkler bozkırlarda yazın otlaklara, kışın kışlaklara göçmüşlerdir. Ekonominin temelini hayvancılık oluşturmuştur. Türkler Orta Asya'da hayvancılıkla geçinseler de az da olsa buğday ve darı tarımı yapılıyordu. Kaynaklarda bir sene Orta Asya'da şiddetli soğuklardan dolayı ekinlerin olmadığı geçmektedir. Hun buğdayı ve Hun fasulyesinden bahsedilmektedir. Altay dağlarında Hunlar tarafından açılmış su kanallarına rastlanmıştır. Hunlar döneminde yapılan iki şehir ve Yenisey Irmağı'nda bulunan ahşap evler olsa da Türkler konar göçer bir yaşam benimsemişlerdi. Ötügen, Orta Asya'da kurulan devletlerin başkenti olmuştur. Türkler çoğunluk olarak Altay ve Tanrı Dağları'nın eteklerinde yaşasalar da konar göçer olduklarından geniş bir bölgeye yayılmışlardı. Hunlar bölgede çeşitli boylar olarak dağınık halde yaşıyorlardı. En büyük düşmanları Çin'di. Çin'le ani baskınlar şeklinde savaşlar yapılıyor, Çin'i yağmalıyorlardı. Çin, yüksek kalelere ve şehirlere çıkamayan dağınık Hun ordularını tehdit olarak görmüyordu. Tarihi belgelerde Hun ismi ilk olarak M.Ö. 318'de geçmektedir. Bölgede Hunlar ile Çin devleti arasında anlaşmadan bahsedilmektedir. Çin, farklı devletlere bölünmüş haldeydi. Başka devletlerin yıkılmasına neden olacak kayıplar, büyük nüfusundan dolayı Çin'in toparlanmasını sağlamıştı. Diğer devletlere göre daha büyük Zhou, Çin ve Yan, Hunların güney komşusuydu. Bu devletler Hun saldırılarına karşı savunma duvarları inşa ettiler. Zhou devleti, M.Ö. 307 yılında askeri reformlara girişti. Zhou güçleri Hunlara saldırılar yaptılar. Zhou generali Li Mu, 160 bin kişiden fazla savaş arabası, süvari ve okçudan oluşan ordusuyla ani bir hücuma kalkarak 100 bin kişilik Hun ordusunu yendi. Yeniden Hun hükümdarı askerleriyle savaş alanından kaçtı. Sonraki dönemlerde Hunlar 10 sene Zhou sınırında görülmediler. Hunların güneye ilerlemesi durduruldu. Teoman, dağınık haldeki Hun boylarını birleştirerek Asya Hun Devleti'ni kurdu. M.Ö. 221'de Çin Devleti, Çin'i merkez etrafında birleştirdi. İnşa edilen duvarların birleştirilmesiyle Çin Seddi tamamlandı. Bu gelişme Hunların siyasi alanının kuzeye çekilmesine yol açtı. General Meng Tian topladığı Çin ordusuyla Hunlara saldırdı. Hunları mağlup ederek Ordos bölgesini Hunlardan aldı. Hunlar Ordos bölgesinin kuzeyindeki dağlara çekilmek zorunda kaldı. Bu olaylardan sonra Hunlar doğuda Tunkular, batıda Yueçiler, kuzeyde Tingnikler ve güneydoğuda Çin'le komşu olmuşlardı. Hunların Moğolistan bölgesine göç etmeleri bölgede Hun nüfusunun yoğunlaşmasını sağlamıştı. Teoman, Asya Hun Devleti'ni kurmuştu. Ancak Yueçilere karşı himayesi altında bulunan toprakları kaybetmişti. Teoman'ın iki oğlu vardı. Küçük oğlunu tahta çıkarmak için büyük oğlu Mete'yi Yueçilere esir verdi. Ardından da Yueçilere savaş açtı. Mete, Yueçilerin elinden kaçarak ülkesine geri döndü. Teoman, Mete'ye 10.000 asker verdi. Mete,
yönetimi ele geçirerek Asya Hun Devleti'nin başına geçti. Metehan, Asya Hun Devleti'nin ikinci hükümdarı oldu. Metehan, babası Teoman tarafından Yueçilere esir verilmişti. Ardından da Yueçilere savaş açılmıştı. Metehan, bu sırada Yueçi ülkesinden kaçmayı başarmıştı. Ülkesine döndüğünde yönetimi ele geçirerek Asya Hun Devleti'nin başına geçmişti. Bu dönemde Hun orduları disiplinden uzak durumdaydı. Bunu bilen Metehan, ıslık okunu icat etti. Oku hattında çıkan ıslığı andıran yüksek sesle ordusunu yönetiyordu. Ordusunu onluk sisteme göre düzenlemişti. Askerlerini onluk, yüzlük, binlik ve 10 binlik gruplara ayırarak başlarına onbaşı, yüzbaşı ve binbaşı atamıştı. Hunlar, yıllar önce Çin'in kuzeyinde bulunan Ordos bölgesinden çıkarılmış ve kuzeye göç etmek zorunda bırakılmışlardı. Ordos bölgesinin ekonomik olarak önemini bilen Metehan, burayı Çin'e bırakmayacaktı. Çin'e yapılacak saldırıdan önce Asya'da egemenlik kurmak gerekiyordu. Doğuda bulunan Tungulara savaş açıldı. Tungular bu dönemde güçlerinin zirvesindeydi. İki devlet arasında bulunan kurak toprak parçası için iki devlet karşılaşmıştı. Hunlar Tunguları yenilgiye uğratarak Tungu ülkesini ele geçirdi. Tungulardan sonra sıra batıda bulunan Yueçlere gelmişti. İpek yolu Yueçi ülkesinden geçiyordu. Bu sayede Yueçiler bölgedeki en zengin devletti. Metehan, Yueçilere esir olduğu dönemde Yueçileri yakından tanımıştı. Yueçi toprakları Hunların Kansu üzerinden Çin'e girmesine engel teşkil ediyordu. Yueçilere toprak kaybedilmişti. Yueçi ülkesinde Hun boyları bulunuyordu. Metehan tarafından yenilgiye uğratılan Yueçiler batıya göç ettiler. Metehan, Orta Asya'da fetihler gerçekleştirerek Orta Asya'da sınırlarını genişletti. Metehan, yıllar önce Çin'e karşı kaybedilen toprakların farkındaydı. Bu toprakları geri almak için hazırlıklar başlamıştı. Bu sırada Çin İmparatoru Gaozu da ordusunu güçlendirmeye çalışıyordu. Birkaç yıl önce Çin'de yaşanan Tas Savaşı başka bir devlette yaşanmış olsaydı ülke çoktan zayıflamış ya da yıkılmış olurdu. Fakat Çin oldukça kalabalık nüfusu sayesinde büyük bir ordu toplamıştı. Gaozu sınır güvenliğinin sağlanması için sınırdaki savunmasını güçlendirdi. Metehan ordusuyla Çin'e ilerledi. Metehan, Hunların eski otlaklarının bulunduğu Ordos bölgesini geri aldı. Çin derebeylerine saldırarak bölgeyi kolay şekilde ele geçirdi. Ordusunu bölerek farklı bölgelere gönderdi. Çin'in kuzeyinde bulunan Mai Kalesi'ni kuşattı. Kalenin komutanı Hansin, Gaozu'ya mektup göndererek yardım gönderilmesini yoksa teslim olunacağını yazdı. Çinliler bu dönemlerde Hunların yağma yapıp geri döneceklerini düşünüyor, Hunları tehdit olarak görmüyorlardı. Gaozu, Hansin'e öfkelenmiş ve ne olursa olsun öldürüleceğini yazmıştı. Bunun üzerine Hansin kaleyi Hunlara teslim etti. Gaozu öfkesine yenik düşmüş ve stratejik önemi büyük olan bir kalenin Hunların eline geçmesine neden olmuştu. Gaozu sonunda Metehan'ın bölgeye yağma için gelmediğini anlamıştı. Gaozu, Metehan gibi taktiksel hamlelerde bulunuyordu. Bu sırada elçi heyeti göndererek Hunların durumunu öğrenmeye çalıştı. Metehan, ordusunun büyük kısmını ormanlarda saklamış ve ordusunun gerçek gücünü gizlemişti.
Çin elçileri Hunların az sayıda ve güçsüz bir orduya sahip olduklarını bildirmişlerdi. Gaozu bundan şüphelenmiş ve Hunları hafife almaması gerektiğini düşünmüştü. Gaozu ordusuyla Metehan'ı takip etmeye başladı. Metehan, Çin ordusuyla arasını yakın tutarak takip etmelerini sağlıyordu. Çin ordusu sağdan ve soldan gelen Hun saldırılarıyla yıpranıyor ve ilerlemeye çalışıyordu. Kuzeye ilerleyen Çin ordusu soğuk hava koşulları nedeniyle zor durumdaydı. Metehan, Çin ordusunu tuzağa çekmiş ve orduyu ana birliklerinden ayırmıştı. Hun ordusu dört taraftan saldırarak Çinlilerin etrafını sarmıştı. Gaozu bölgedeki kaleye sığınmak zorunda kalmıştı. Kaleyi kuşatan Metehan, ordusunu at renklerine göre düzenlemişti. Gaozu kalede sıkışıp kalmıştı. Metehan, ordusuyla kalenin dört tarafını tutmuştu. Gaozu çıkış yolları arıyordu. Başka çare olmadığını anladığında Mete ile anlaşma yapmaya karar verdi. Metehan, anlaşmayı kabul ederek Çinlilerin kaleden ayrılmalarına izin verdi. Fakat Metehan'ın son bir hedefi vardı. Askerlerine kaleden ayrılan Çinlilere oklarını çevirmelerini söyleyerek Çin'e gözdağı vermişti. Yapılan anlaşmayla Çin uzun yıllar Asya devletine vergi ödeyen bir devlet haline gelmişti. Metehan, Çin'i ele geçirmeyi ve yerleşmeyi düşünmemiş, eskiden Hunlara ait olan Ordos bölgesindeki otlakları almakla yetinmişti. Baideng Savaşı'ndan sonra Metehan'ın adı 20 yıl kaynaklarda geçmemiştir. Metehan, bu dönemde Büyük Okyanus'tan Hazar Denizi'ne, Keşmir'den Sibirya'ya kadar topraklarını genişletmiştir. Metehan, Yüeyçilere esir olarak verildiği dönemde ticaretin önemini anlamış ve İpek yolunu elinde tutarak ticareti geliştirmiştir. Metehan, ok ve yay çeken tüm boyları toplayarak birleştirmişti. Metehan döneminde Asya Hun devleti önemli bir güç olmuştu. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Asya Hun devleti kuruluşundan sonra hızla topraklarını genişletmiş ve Metehan döneminde gücünün zirvesine çıkmıştı. Metehan, Baideng Savaşı'nda Çin İmparatoru Gaozu'yu yenmiş ve Çin'i vergiye bağlamıştı. Çin, Metehan hayatta olduğu sürece anlaşmaya bağlı kalmıştı. Bu dönemde İpek yolunun hakimiyetine önem verilmiş ve Hunlar ekonomilerini geliştirmişti. Asya'da ok ve yay çeken tüm boylar Asya Hun devletinin altında birleşmişti. Metehan'dan sonra M.Ö. 174 yılında yerine oğlu Kiyok Han geçmişti. Kiyok, babası dönemindeki politikaları sürdürmüş ve Çin üzerinde baskı kurmuştu. Bu dönemde vergi sisteminde düzenlemeye gidilmiş ve halktan vergi alınmaya başlanmıştı. Kiyok, M.Ö. 166 yılında 140 bin kişilik ordusuyla Kansı bölgesindeki Anting şehrini ele geçirdi. Çinliler, Hun saldırılarına karşı Zhou adlı generallerini görevlendirdiler. Zhou, Çin tarafına geçen Hun boylarını silahlandırarak Asya Hun devletine saldırmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Saldırıya geçen 140 bin kişilik Hun ordusu Çin sarayına kadar ulaştı. Saldırı sırasında birçok saray, kale ve şehir yıkıldı. Hunlar Çin'in başkenti Cang'ı ele geçirdi. Çinliler barış teklif etmek zorunda kaldılar. Anlaşmayla Çin'in ödediği vergi arttırılmış ve Çin İmparatoru Hun boylarının Çin'e iltica etmesini engellemişti. Kiyok, Çin'den sonra Metehan döneminde hakimiyet altına alınan
Yueçilerin üzerine yürüdü ve bölgeyi ele geçirdi. Yueçiler daha da batıya göç ettiler. Ölümünden sonra yerine oğlu Chunchen geçti. Chunchen döneminde Asya Hun Devleti en parlak dönemini yaşadı. Chunchen de kendisinden önceki politikaları devam ettirdi. M.Ö. 158 yılında 30 bin kişilik süvari birliğini Şang'ı ele geçirmekle görevlendirdi. 30 bin kişilik Hun ordusu da Lüncung'a saldırmıştı. Dağlardaki işaret fişekleri başkent Cang'a kadar ulaşmıştı. Kuzeyden gelen saldırılara haber vermek için kulelerde işaret fişekleri yakılıyor, Hun saldırısı bildiriliyordu. Başkente kadar ulaşan ateşler Hun saldırısının büyüklüğünü ve Çin ülkesinin işlerine kadar ilerlediğini gösteriyordu. Hun saldırıları Çinlileri politika değiştirmeye sevk etmişti. Çin, Hunlara sınırda ticaret yapma imkanı veriyor, Hunlara gönderilen hediyeler arttırılıyordu. Bunun sonucu olarak Çin-Hun yakınlaşması ortaya çıkmıştı. M.Ö. 156 yılında Han Hanedanı İmparatorunun ölmesi ve çıkan karışıklıklardan Hunlar yeterince faydalanamamıştı. Han'ın bu tavrı hoşnutsuzluk oluşturdu. Bazı beyler Çin'e akınlara başladı. Bazı boylarsa Çin'e iltica etmeye çalışmışlardı. M.Ö. 198-135 yıllarında Asya Hun Devleti ve Çin arasında ondan fazla anlaşma imzalanmıştı. Fakat savaş durmamıştı. M.Ö. 144'te Hunlar Şang Garnizon Komutanlığı'nın işlerine kadar ilerlemişler, hatta imparator ahırından at almışlardı. M.Ö. 142'de Yemen ele geçirilmişti. M.Ö. 135'te yapılan çarpışmada Hunlar ilk kez barış yapmak zorunda kaldılar. Ardından da Wu Sunlar Asya Hun Devleti'nden ayrıldı. Başka bir Hun boyu ise Çin'e bağlandı. M.Ö. 134 yılında Hun-Çin ilişkilerinin dönüm noktası olmuştu. Maili bir tüccar, Çin İmparatoru'yla anlaşarak Hunları tuzağa çekmeye çalışmıştı. Hun Kağan'ına gelerek Mai Kalesi'nde yönetim sorunu olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Hun Kağan'ı ordusuyla Mai'ye gitmişti. Bu sırada Çin ordusu 300 bin kişilik bir kuvvetle tuzak kurmuştu. Hun Kağan'ı tuzağa 50 metre kala tuzağı fark etmiş ve geri çekilmişti. Bu sayede Hunlar büyük bir bozgundan kurtulmuştu. Hunlara karşı ilk Çin galibiyeti M.Ö. 127 yılında gerçekleşti. General Wei Jing ordusuyla sınırı geçip Ordos bölgesine aldı. Bölgeyi tahkim edip 100 bin Çinliyi yerleştirdi. Böylece Çinliler Ordos bölgesini ele geçirdi. Hunlar M.Ö. 121 yılında ikinci büyük yenilgilerini aldı. Yapılan savaşta çok sayıda Hun komutanı öldürüldü. M.Ö. 119'da Hunlar Gobi Çölü'nün kuzeyine sürüldü. Çin ordusu ilerlemeye devam ederek Baykal Gölü'ne kadar ulaştılar. Bu yenilgiden sonra Çinliler Hunların teslim olacağını düşünüyorlardı. Fakat Hunlar Çin'e elçi heyeti göndererek eşit şartlarda anlaşma talep ettiler. Buna kızan Çinliler elçileri tutukladılar. Hunların kolay kolay teslim olmadıklarını anladıklarında Hunlara bağlı boyları ayaklandırma politikasına giriştiler. Arka arkaya alınan yenilgilerle Hunlar Gobi Çölü'nün kuzeyine çekilmişlerdi. Hunlar çok sayıda askeri kayba uğrasa da aynı miktarda kayba Çinliler de uğramıştı. Çin ordularının elinde savaşlardan önce 140 bin at varken savaştan sonra 30 bine düşmüştü. At sayısının azlığından dolayı Çinliler bir daha Gobi Çölü'nün kuzeyine geçememişlerdi. Çin, Wuhanlara Hunlara vergi vermelerini yasaklamıştı. Hunlara bağlı devletleri Hunlardan ayırma politikası izliyorlardı. Bu dönemde Çin orduları Hunlara saldırmak için sınırı geçtiklerinde çok sayıda zorlukla karşılaşıyorlardı. Bu sorunlardan bir tanesi yiyecek sorunuydu. Savaşlar sırasında yeterli yiyeceğe ulaşamıyorlardı. Yakacak ihtiyacı da önemli bir sorundu.
Bu yüzden Çin saldırıları 100 günden fazla sürmüyordu. M.Ö. 121 ve M.Ö. 119 yıllarında Hunlar iki büyük yenilgi almış ve önemli topraklarını kaybetmişlerdi. Kansu koridorunun düşmesiyle Çinliler batıya ilerlemişti. Böylece Hunlar batı bölgelerinde tek güç değillerdi. Çin'de bulunan Han Hanedanı istihbarat konusunda ilerlemişti. Ajanları vasıtasıyla Batı'nın Hunlar için önemli zenginlikler kazandırdığının farkındaydı. İmparator Wu, saltanatın ilk yıllarında yıllar önce Hunlar tarafından yenilgiye uğratılarak batıya göç eden Yueçilerle Hunlara karşı ittifak yapmak maksadıyla Zhang Jian'i görevlendirdi. Zhang Jian bu görevde başarısız olsa da Hunlar arasında geçirdiği 10 yıllık hapis hayatı ve öğrendiği coğrafi bölgeler Çinlilere çok şey kazandırmıştı. Çinliler bu bilgilerle ilk defa Batı bölgelerini tanıma fırsatı buluyorlardı. Yueçiler elçinin ittifak teklifini kabul etmemişlerdi. Çinliler ittifak arayışlarını sürdürmüş, çok sayıda ittifak denemesinde bulunmuşlardı. M.Ö. 101 yılında Fergana, Çinli general Li Kuangli tarafından işgal edildi. Çin, merkezinden 7000 kilometre uzak olan bu bölgeyi önemli bir üs yapmak istiyordu. Hunların batı bölgelerindeki savaşlarda sürekli yenilmesi, Hunlara bağlı halkların isyan etmesine neden olmuştu. Kaybedilen Kuce gibi önemli bölgeler Hun ekonomisini sarsmıştı. Asya Hun Devleti'nin merkezi otoritesinin azalmasıyla M.Ö. 72 yılında Musunlar Çinlilerin de yardımıyla Hunlara baskın yapmışlardı. Daha sonra Tingnikler, Musunlar ve Wuhuanlar ittifak halinde Hunlara saldırdılar. Saldırıdan sonra Hunlar nüfuslarının %30'unu, hayvanlarının yarısını kaybettiler. Hunların kendilerine bağlı halklar üzerindeki hakimiyeti sona erdi. Asya Hun Devleti geniş topraklar ele geçirdiğinde bunun üzerine bir teşkilat kurmuştu. Asya Hun Devleti M.Ö. 1. yüzyılda arka arkaya başa geçen ve dönemleri kısa olan hanlar tarafından yönetilmişlerdi. Dolayısıyla bir istikrardan bahsedilemezdi. Savaşlardaki başarısızlıklar ve taht kavgaları Asya Hun Devleti'ni güçsüzleştirmişti. Tahta en büyük oğlun geçmesi kuralı getirilmiş ve bu kural M.Ö. 2. yüzyıla kadar uygulanmıştı. M.Ö. 54 yılında Hunlar ikiye bölünmüştü. Çiçi ve Huanye arasında yapılan savaşı Çiçi kazanmıştı. Bunun üzerine Huanye güneye giderek orada hüküm sürmeye başladı. Çin'e bağlanmayı kabul eden Huanye, Çin'le anlaşmalar yapmıştı. Çin, Huanye'yi askeri olarak destekleyecekti. Çin'e bağlanan Huanye, vergisini bizzat kendisi Çin sarayına götürerek Çin'e bağlılığını bildirmişti. Huanye'nin Çin'e teslimiyeti, Orta Asya tarihinde bilinen ilk olaydı. Hunların bir kısmının Çin'e bağlandığını gören Batı bölgelerindeki devletçikler de Çin'e bağlandılar. Huanye'nin Çin'e bağlandığını ve Çin'den aldığı destekleri gören Çiçi, mücadele etmenin zorluğunu görerek Kuzey Moğolistan'dan batıya göç etti. Huanye, Çinlilerle M.Ö. 43'te anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmadan sonra General Zheng Ten, Çin'e bağlanmayıp Güney Kazakistan topraklarına devlet kuran Çiçi üzerine gönderilmişti. Asya Hun Devleti bu dönemde Batı ve Doğu olmak üzere ikiye bölünmüştü. Çiçi, Talasırma yakınlarında surlarla bir şehir kurdurmuştu. M.Ö. 36 yılına kadar bağımsızlığını korumuştu. General Zheng Ten komutasındaki Çin ordusuna karşı kale müdafasında bulunmuş, fakat meydan savaşlarına alışık olan Hunlar kale savunmasında başarısız olmuş, Çinliler tarafından yenilgiye uğratılmışlardı. Hotoersi'nin hükümdarlığı sırasında Çin iç problemlerle meşgulken Hunlar, eski vasalları Wuhuanları kendilerine bağlamışlardı. Kendisine Metehan'a benzeten Hotoersi,
Çinliler anlaşmanın yenilenmesi için geldiklerinde bunu reddetmişti. Bunlar artık güçlenmişti. Hoteer ise Çinlilerin kendilerine bağlanmasını isteyerek ve Tang dönemindeki anlaşmaya dönmeyi hedeflemişti. Hoteer ise kendisine iltica eden Çin generallerinden de destek alarak 20 yıl boyunca Çin'in kuzeyini yağmaladı. Fakat bunlara rağmen Hoteer'sinin yerel yöneticiler üzerinde hakimiyeti zayıftı. Çinliler her oğula hükümdarlık vermek istemişlerdi. Fakat 15 oğuldan sadece 3'ü bunu kabul etmişti. Hoteer ise veraset sistemini değiştirmiş ve en büyük oğlun geçmesi kuralını getirmişti. Bu durum yeğeni Pi'nin itirazına yol açmıştı. Milattan sonra 46 yılında Hoteersi öldü, yerine oğlu Panu Kağan geçti. Bunun üzerine Pi eski taht sistemini öne sürerek onun hükümdarlığını kabul etmedi. Güneydeki Hun boylarının desteğini alarak güneyde hükümdarlığını ilan etti. Bu tarihten sonra Asya Hun devleti güney ve kuzey olarak ikiye bölündü. Güney Hunları Çin'e bağlanarak Çin'e vergi verdiler. Zamanla Kuzey Hunlarının baskısını hisseden Güney Hunları Çin'e daha da yakınlaşmışlardı. Güney Hunları daha da güneye yerleşerek Çin'e yaklaştılar. 200 bin Hun ise Çin'e yerleşmişti. Çin de birçok Çinliyi sınırlara yerleştirmişti. Bu tarihten sonra Güney Hunlarının tarihi Çin tarihinin içinde gelişti. Kuzey Hunları ise Güney Hunlarının Çin'e yakınlaşmasıyla zor duruma düşmüşlerdi. Onlar da Çin'le ilişkiler kurmak isteseler de Güney Hunlarını küstürmek istemeyen Çin tarafından kabul edilmedi. Daha sonraki dönemlerde Çinliler iç işleriyle uğraşırken Hunlar kuraklık, kıtlık ve salgın hastalıklarla uğraşıyorlardı. Hunların yeniden Çin'e akına başlamasıyla Çin politikasını değiştirdi. Hunlara karşı süvarilerden oluşan 4 ayrı ordu hazırladı. Hunlar yenilgilere uğrayarak önemli topraklarını kaybettiler. 200 bin nüfusa sahip 81 Hun boyu Çin'e bağlandı. Milattan sonra 91 yılında Kuzey Hun Kağanı mağlup olarak İli Vadisi'ne çekildi. Bundan sonra Asya Hun devleti yıkılışa geçti. Bu durum sadece savaşlarla olmamıştı. Çin, ajanlarının faaliyetleriyle Hunlara bağlı boyları, devletleri ayaklandırmış ve bunlar Hunlardan ayrılarak Hunlara güç kaybettirmişlerdi. Hunları bu dönemde zayıflatan diğer bir neden ise insan kaybı ve yaşanan göçlerdi. Kuzey Hunlarına karşı yapılan savaşlar sadece Çinliler tarafından değil, Güney Hunları başta olmak üzere Wuhan ve Hisenpiler de Çin ordusunda yer almışlardı. Bu dönemde güçlenen Hisenpiler bunları tek başlarına yenme başarısı göstermişlerdi. Çinkliklerin güneye genişlemesini engellemiş, Wuhanları yenmişlerdi. Hunlardan kalan topraklara Hisenpiler yerleşmişti. Kuzey Hunları 107-123 yılları arasında Moğolistan'ı terk etmiş, Hunların ve Türk halklarının merkezi Kazakistan olmuştu. Orta Asya'da at çok önemliydi. Halk sınıflara bölünmemişti. Ceza konusunda hukuki ayrıcalık yoktu. Bey, devleti yöneten memur konumundaydı. Orta Asya'da ulaşım ve nakliyat at ile yapılıyordu. Uzun mesafelerde ticaret develerle yapılıyordu. Beylikler arası iletişim ulaklarla yapılırdı. Türklerde sözlü edebiyat iletişimde önemli yer tutmaktadır. Demircilik gelişmişti. Yüksek bir harp sanayisine sahiplerdi. Kılıç, kalkan, karga ve mızrak imal edilirdi. Türklerde eğitim sistemi askeri eğitim şeklindeydi. At biniciliği, cirit ve gülle sporları yapılırdı. Vergi sistemi mağlup devletlerden alınan vergilerle birlikte halktan alınan vergilerden oluşurdu. Ordu süvarilerden oluşur ve daimi olurdu. Ücretli değildi. Başlıca silahları ok ve yaydı. Çift kavisli yaylar, ıslıklı oklar ve çengelli temrenler öne çıkıyordu. Savaşta süvariler atlarının renklerine göre görev alıyordu. Savaşlar uzun mesafelerde ve yıllarca sürebiliyordu. Ağır kütle muharebelerine karşı hafif Hun atları ani hücumlarla kalabalık orduları yenmişlerdi. Orta Asya'da yaşanan kuraklık, salgın hastalıklar ve Çin baskılarından dolayı Hunlar, Balamir önderliğinde batıya göç ettiler. Ve bunun sonucu olarak Avrupa'da Avrupa Hun Devleti kuruldu.
Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.